Bu videomuzun konusu bulaşık makinemizin tahliye motoru, gider motoru, pompa motoru bu şekilde geçiyor. Şu parça. Bir tane soketi var. Soketi yerinden çıkarıyoruz. Çevirerek kilit sistemi var. Genelde sola doğru açılır. Yerinden çıkıyor. Böyle bir parça bu da. Motor. Üzerinde değerleri falan yazılmış. Ne yapıyor? Bulaşık makinesi yıkama yaptıktan sonra suyu dışarı atacağı zaman bu motor sayesinde dışarı atıyor. Multimetre ile ölçülerek arızası tespit edilir. Takması da yine aynı şekilde kolay. Biraz daha detay verirsem bu motor hakkında, program sonlarında suyu makineden dışarı tahliye etmek için kullanılıyor. 220 volt beslemeli 85-125 watt güçlerinde 2 metre su sütünü basınçlı 30-50 dakika dB'ye sahip program aygıtından aldığı sinyallerle çalışan su tahliye motoru. Yıkama ve program sonunda devreye girerek suyu dışarı tahliye ediyor. Çalışmazsa su tahliye pervanesi temizlenir. Motor yine çalışmazsa yenisiyle değiştirilir. Arızalar başımıza gelince diyoruz işte acaba neden? Mesela makinenin içerisinde su birikiyor. Yıkama bitmiş, içerisinde su var. Ne diyoruz? Filtreleri temizleyin. Sonrasında düzelmiyor. O zaman tahliye motorunda problem olabilir. Bunu da açtığınızda şu pervane kısmını temizlemek lazım. Pervane dönmüyor, tıkanmış olabilir. Islak mendil mesela çok büyük bir icat. Yüzyılın buluşu. Her işe yarıyor. Her yeri temizliyor. Özellikle plastik aksamları temizlerken korkmayın. Güzel temizler. Yani burada biraz deterjan, işte su, atık olması normal. Çünkü bulaşıklar yıkandığında atık suyu atıyor bu. Ona göre de koruması var. Soru soruluyor mesela. Su kaçağım var. Yani insanın aklına o kadar çok şey geliyor ki. Bakın bu tahliye motoru bile kaçırır. Burada contası var. Bu conta gittiyse tahliye ederken buradan foşur foşur su kaçırır. Bu da sebeptir. Su kaçakları o yüzden çok sinir bozucu kaçaklardır. Her yer şüphelidir, zanlıdır. Contasını da falan temizleriz biz bunun. Sonra yerine takarız. Ben beğendim. Like'lıyorum motoru. İç kısmını da şöyle yakından göstereyim size takıldığı yeri. Bu kısma giriyor. Şunlar kilitliyor. Ve şu şekilde takıyorsunuz. Bu parça da şuradan takılıyor, bu kadar. Yani ben tam oturtmadım çünkü temizlik yapacağım. İyiyiz arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. YouTube kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.